Herkese merhaba, ben Sümeyra Teymur. Bugün sizi yeni bilgisayarımla tanıştırmak istiyorum. Apple'ın M1 çipli yepyeni iMac bilgisayarı. Bu bilgisayar aslında geçen sene piyasaya çıktı. Ben de herhalde bundan 3 ay önce falan siparişini vermiştim. Sipariş verdikten 1 ay sonra elime kutu geldi. Büyük bir hevesle açtım. Masaya kurdum, düğmesine bastım ki çalışmıyor. O yüzden onu gönderdim. Yenisini gönderdiler falan filan. Her neyse şu anda yepyeni bilgisayarım elimde duruyor. Apple bundan önce iMac'leri çok uzun süre yenilememişti. En son herhalde 2012 yılında bir model çıkarmışlardı. Yani neredeyse 10 seneden sonra bu masaüstü bilgisayarları yenilemiş oldular. Hem şeklini şemalini komple değiştirdiler, daha estetik hale getirdiler, hem de performansını bayağı bir artırdılar. Bunu ben ofiste kendim kullanmak için aldım. Çünkü masamın üstü tam bir kaos. Ben günlük olarak MacBook Pro kullanıyorum. Bunun ekranı küçük geldiği için ekstradan bir harici LG ekranım var. Ondan sonra hani burada bir şeyler yaparken hızlıca başka bir şeylere bakmam gerektiğinde iPad Pro'mu kullanıyorum. Bunu yanımda da taşıyorum, yani yanımda taşıdığım bilgisayar bu. Bir de iPad mini'm var. Aslında bunu sadece fantezi olsun diye koydum. Yani günlük kullanırken çok da işime yaramıyor. Burada bir sürü kablolar var. Kaos içerisinde burası. Ve işte cihazlarım var falan, bunları görmezden gelelim. Bunları test için kullanıyorum. Şimdi masamı boşaltayım. Ondan sonra yeni bilgisayarımı açıp kurayım. Şimdi kutuyu açmaya geçebiliriz. Ama yani kutusu o kadar güzel ki insan hakikaten açmaya kıyamıyor. Bu iMac'ler 7 renkte geldi. Apple bu 7 rengi ta 30 sene evvel ilk çıkardığı böyle masaüstü bilgisayarlar vardı, işte tüplü plastik. O 7 renge gönderme olarak bu 7 renkte çıkardılar. Ben kendim için sarı rengini tercih ettim. Çünkü sarı rengini seviyorum. Sarı olduğu için gördüğünüz gibi hani kutuda bütün her şey sarı. Buradaki tutmaçını bile sarı yapmışlar. Kutunun ön tarafında bilgisayarın ön kısmı görünüyor. Arkasında da arka kısmı, yanlarında da yan kısımları. Yani bunlar küçük detaylar ama insanın hoşuna gidiyor fark edince. Evet, şimdi açıyorum. Woohoo! Bilgisayar nerede? Bir de şu detayı göstermek istiyorum. Kutuda böyle tık 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 böyle yapıyorsunuz. Çok hoş ya. Yay! Bilgisayar çıktı. Bunu alayım. Masanın üstüne koyayım. Şimdi kağıdını söküyorum. Ve evet, ekranı çıktı. Arkada da kağıdı var. Arkasını da sökeceğim. Çünkü insanlar ikiye ayrılır. Birincisi bütün cihazlarını cam filmleriyle, kılıflarla, kutularla kullananlar. İkincisi de alır almaz bütün bunları sökenler. Ben ikinci grupta yer alıyorum. Cihaz böyle. Gerçekten çok ince. Bu tasarımın en çok renkli olmasını sevdim. Sarı rengi de beni gerçekten tatmin etti. Çünkü mağazaya gidip görmemiştim. Bu Covid'den sonra Apple mağazalarına girmek gerçekten çok zor. Çok kuyruk oluyor. Yok, önden randevu almanız gerekiyor falan filan. Ama gördüğüm sarı rengi beni memnun etti. Ön tarafı daha açık sarı. Arka tarafı ise metalik, daha koyu bir sarı. Bu tasarımda ön tarafı iyice sadeleştirmişler. Yani önde sadece bir ekran var, beyaz çerçeve ve bu bilgisayarın donanımının bulunduğu bu bölüm. Eskiden, eski modellerde Apple'ın logosu ön tarafta burada yer alıyordu. Şimdi bunu da almışlar, arka tarafa atmışlar. Bunda sevmediğim sadece şu kısım oldu. Bu bilgisayarın bütün donanımı bu bölümde yer alıyor. O yüzden burada hani ekran harici ekstra böyle bir bölümü var. O yüzden ekranın altında böyle bir bölüm yapmışlar. Ben bunu çok sevmedim. Çünkü bu donanım kısmını ekranın arkasına yatay bir şekilde yerleştirseydiler o zaman biraz daha kalın olacaktı ama bence problem olmazdı. Ön taraf sadece ekrandan oluşacaktı. Ön kısmında sadece bu var, başka bir şey yok. Arka kısmında ise burada bir, tabii ki de adaptörün gireceği bir elektrik kablosu girişi var. 4 tane Type-C giriş. Açma kapama tuşu. Bilgisayar tamamen bundan ibaret. Şimdi kutuyu açmaya kaldığım yerden devam ediyorum. Bakalım başka ne çıkacak. Klavyesi çıktı. Bunda. Ondan sonra burada bir trackpad var. Bunların hepsini dikkat ettiyseniz sarıyla uyumlu yapmışlar.
İsterseniz mouse'u da alabiliyorsunuz ama ben trackpad'e çok alışkın olduğum için trackpad tercih ettim. Bu sanırım trackpad'i ve klavyeyi şarj etmek için. Bir de burada güç adaptörü. Bu kablosu biraz daha bezimsi. Bu kablonun şeklini şemalini de değiştirmişler. Yine kabloları da sarıyla uyumlu yapmışlar. Bir de burada ne çıktı? Tabii fiş girişi çıktı falan. Bunları birazdan açıp kuracağım. Tamam, bakalım başka ne çıkıyor? Şunlar. Apple stickerları da sarı. Hem de 2 ton. Güzel. Başka çeşitli kağıtlar, matlar falan. Sanırım kutuda başka bir şey kalmadı. Bu kadar. Şimdi bunları açıp kurayım. Ondan sonra üstünde konuşuruz. Klavyesinin sağ üst tuşunda bir parmak izi okuyucu var. Bu parmak izi okuyucuyla bilgisayarı aslında açıp kapatıyoruz. Klavyenin bu köşeleri oval. Köşelere denk gelen tuşlarını da yine oval yapmışlar. Bunda çok hoşuma gitti. Eski Mac'imi direkt olarak bu yenisine transfer edeceğim. Bilgisayar kurulmaya devam etsin. Bu muhtemelen 1 saat falan sürecek çünkü eski Mac'imi direkt olarak buna kopyalayacağım. Ben bunu dediğim gibi ofiste kendim kullanmak için aldım. Ben ofiste normal ofis programları kullanıyorum. Yani Google Drive kullanıyorum. Ne bileyim Numbers kullanıyorum. Pages kullanıyorum. Genellikle browser üzerinden çalışıyorum falan. Yani böyle ağır video edit ya da fotoğraf edit yapmıyorum ya da böyle çok oyun falan oynamıyorum. Bu sebeple bu M1 çipli yeni iMac performans olarak benim için gayet iyi. Şimdi burada çok fazla teknik özelliklerine girmek istemiyorum. Çünkü çok teknik, detaylı analizler yapan başka videolar var. Yalnız şunu diyebilirim. Eğer ofis programları ağırlıklı çalışıyorsanız o zaman bu bilgisayarın performansı sizin için çok yeterli. Hemen bir tane almanızı öneririm. Ama eğer daha üst düzey performansa ihtiyaç duyuyorsanız şimdi Apple bu M1 çiplerden sonra M1 Pro ve M1 Max diye daha performanslı 2 tane daha çip çıkardı. Ve MacBook'lara bunları yerleştirdiler. Yani şu anda M1 Max ve M1 Pro çiplere sahip MacBook'lar var. Ama henüz iMac'ler gelmedi. Benim tahminim bu sene Apple iMac'lere de bu yeni çipleri yani daha performanslı çipleri koyacak. Dolayısıyla eğer üst düzey bir performansa ihtiyaç duyuyorsanız birkaç ay daha Apple'ın yeni çıkaracağı ürünleri beklemenizde fayda var derim. Benden bugünlük bu kadar. Çünkü yeni bilgisayarımı kurcalamak için, kurmak için, her şeyimi buraya geçirmek için çok heyecanlıyım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler.